Vietnam şu anda 45 günlük bir araştırma, illegal olaylara karşı tedbir alma olayına başladı. Bu olayları söylüyoruz, hala anlatamıyoruz. Şu anda inanılmaz tutuklamalar, inanılmaz cezalar, abuk sabuk adamlar burada olaylar yapıyor. Yakın zamanda Da Nang şehrinde Avustralyalı bir turist sebebi bilinmeyen bir şekilde bir coffee shop'u her şeyiyle darmaduman etti. Bu coffee shop sahibinin ne suçu günahı var? Bunu söyler misiniz? Sizlere soruyorum. Ve 20 bin doların üzerinde coffee shop'ta masraf var. Bunun harici içerideki müşterilerin de laptopları, telefonları, bunları adam kırdı attı. Paramparça etti insanların dükkanını ve insanların mal varlıklarını. Şimdi Vietnam muhtarı her zaman diyorsunuz ya kötüyü anlatıyor. Ya kötüyü anlatacağız abi. Neyi anlatacağım ben sana? Hayal mi satacağım? Bakın bu arkadaş tutuklandı. Bunun harici Nha Trang'da ehliyetsiz motor süren ve alkollü bir Rus vatandaşı karşıdan karşıya geçen yaşlı bir Vietnamlıyı öldürdü. Bakın bundan sonra Vietnam'a gelecek insanların mutlaka ve mutlaka edebiyle gelmesini tavsiye ediyoruz. Oluşabilecek şeylerden sizler sorumlusunuz. Merhabalar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Vietnam Ho Chi Minh City'den herkese kucak dolusu sevgilerle. Birkaç video önce az ileride bir video daha çekmiştim ve bu videoda arayın bulacaksınız demiştim. Bu arayın bulacaksınızdan kastım belanızı bulacaksınız değil. Lütfen doğruyu güzeli arayın anlamında söylemiştim. Ama bakıyoruz bizim insanımız hiçbir zaman bunu anlayamadı. Anlayamadığı gibi de daha işi nasıl kötüye götürürüm bunlara devam ediyor. Şimdi videomuza başlayalım. Önemli uyarılarımız var bugün. Vietnam hükümetinin yaptığı yasal bildirilerden anlatacağız. Yaşanan olaylardan anlatacağız. Suç oranlarının nasıl yükseldiğini anlatacağız. Hadi hep beraber videoya başlayalım. Evet, olaylar bitiyor mu? Bitmiyor. Reha Muhtar'ın da dediği gibi gün geçmiyor ki başka bir olay yaşanmasın. Diğer olayımız daha 2 gün önce Bu Viyen Caddesi'nde 2 tane Türk vatandaşı tutuklandı. Sebep ne? Uyuşturucu. Uyuşturucu kullanmayın, kullandırtmayın. Uyuşturucu sizin için iyi bir şey değil. Bir arkadaş, bir dost değil. Diğer konumuz ne? Diğer konumuza gelelim. 2 tane Türk vatandaşı daha illegal para transferi yaparken tutuklandı. Diğer 2 tanesi sahte evraklarla kredi çekmeye çalışırken tutuklandı. Ve bir yerde bir dolandırıcılık da yapacaksan o ülkenin ne yaptığını, kurallarının ne olduğunu, dijital imzayla vergi dairesinden kayıtları almanın kriptolu yolunu bilebiliyor olman lazım. Bunları yapabilecek kapasite de bizim o arkadaşlarda yok maalesef. Olmadığı için de bu arkadaşlar tutuklanıyor. Diyeceksin ki Ramazan tutuklansın. Bize ne ya? Evet size bir şey yok ama bana var. Ben burada vergisini ödeyen, bütün personellerini sigortasını yapmış, bütün yasal yükümlülükleri karşılayan bir insanken ne oluyor? Bakın daha dün başıma gelen olay. Oturum kartımın uzatma zamanı geldi. Bunun için başvuruda bulundum. Benden öyle acayip evraklar istediler ki daha önce bakın 8 yılda hiç istenmeyen şeyleri bu sene istediler benden. Ne istediler biliyor musunuz? Vergi dökümlerini istediler. Garanti letter istediler. Yani garanti mektubu. Bunu böyle böyle yaptığımıza dair. Hiç görmediğim yeni evraklar, yeni başvuru çeşitleri gösterdiler. Ve çalıştığımız acenta bana dedi ki Ramazan, Türk vatandaşları belki dedi sana daha kısa süreli verebilirler. Ve bunu bana yazılı attı da ekrana da koyacağım bunu. Ve dedi ki bunun sebebi Türk vatandaşlarının şu an risk grubunda olması ve risk grubundan da daha tehlikeli bir yöne doğru gidiyor olması. Lütfen hiçbir zaman şunu unutmayın. Biz burada Türk pasaportunu temsil ediyoruz.
Kimse demiyor ya Ahmet'ti, Mehmet'ti. Bakın bizim pasaportumuz söz konusu. Ama bunu düşünecek bu zeka seviyesinde arkadaşlarımız maalesef çok az. Biz yine doğrusunu söyleyelim. Onlar yine bildiğini yapsın. Diğer bir konuya gelelim. Bakınız ben kanalımda defalarca şundan bahsettim. Ben danışmanlık yapmıyorum. Vize satmıyorum. Sizlerden bir beklentim yok. Bunu hatırlayanlarınız mutlaka vardır ama sadece görmek istediği yere bakanlar da var. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü benim sizden bir menfaatim yok. Benim böyle bir gelir sıkıntım yok. Gelir derdim yok. Ben kısa yoldan köşeyi dönmek istemiyorum. Sürekli gruplarda sağda solda görüyoruz. Herkes kısa yoldan köşeyi dönmek için bir yol arıyor. Bakın o ülke burası değil. Bir daha üzerine basa basa söylüyorum. Burası Tayland değil, burası Endonezya değil, burası Kamboçya hiç değil. Vietnam kanunları şu an çok sıkı bir şekilde uygulayan ve katı tedbirleri diğer ülkelere göre çok net ve kısa sürede alan bir ülke. Bakınız vize kanunları. Yakında hazır olun. Vize zorlaşacak. Veya ne olacak biliyor musunuz? Bizim bu sapık dayılar, damacanaya tecavüz edenler yüzünden senede 4 kere gir çık yaparak kaldığın ülkede artık senede 1 veya 2 kere girebileceksin. Şu an bunu Immigration'da görüştüm. Immigration'dan resmi olmayan habere göre dediler evet kısıtlamalar bekleniyor. Şu an 11 ülkeye tamamen turist vizesi engellendi, yasaklandı. 11 ülke bu Vietnam'a kesinlikle giremeyecek. Her zaman diyorum inşallah 12.'si Türkiye olmaz ama bunu da zorlayan çok insan var. Bakalım göreceğiz. Eğer bu kısıtlama çıkarsa dayıları böyle alkışlayacağız. Diyeceğiz ki tebrik ediyoruz. Yaptığınız pislikler yetmedi. Vietnam'da böyle bir şey aldı. Hadi kendinize iyi bakın başka ülke bulun diye söyleyeceğiz. Evet bakın tekrar üstüne basarak söylüyorum. 1. Kısa yoldan köşeyi dönmek istiyorsan Vietnam bunun ülkesi değil. Buradaki şartlar şu an zor ve bizim arkadaşlarımızın yani buraya gelen sıkıntılı Türk vatandaşlarının yaptığı olaylardan dolayı bunu daha da zorlaştırıyorlar. Bakın bu şaka değil. Bunu anlatıyoruz. Anlayan var, anlamayan var. Ticaret şartları zorlaştıkça insanlar burada iş yapmanın artık çok fazla zor olduğuna ve yapılamayacak olduğuna inanacak. Şu an insanlar geliyorlar diyorlar ki ben 5.000 dolarla 10.000 dolarla ne yapabilirim? Kusura bakmayın hiçbir şey yapamazsınız diyorum. Ve insanlar diyor ki ya muhtar bizim buraya gelmemizi istemiyor. Abicim her zaman söylüyorum. Rızık Ramazan'dan değil, rızık Ahmet'ten değil, rızık Mehmet'ten değil, rızık Allah'tan. Buna inanın ya ben buna inanıyorum. Keşke benim olduğum caddede 4-5 tane farklı helal restoran olsa. Bu helal restoranların olması bana zarar değil faydadır. Neden? Bakınız anlatıyorum. Şu an Vietnam'da bir pizza ustası bulabilirsiniz. İtalyan pizza ustası. Hamburger ustası bulabilirsiniz. Fast food ustası bulabilirsiniz. Fransız yemeği ustası bulabilirsiniz. Hadi gel bul bakalım bir tane Türk yemeği ustası bulabiliyor musun? Bulamazsın. Bunun olması için Vietnam'da helal restoranlara bizim daha fazla ihtiyacımız var. Bakın Hint restoranı, her yer Hint restoranı Ho Chi Minh'de. Niye? Kendi komünitesini kurmuşlar. Kendi işini yapmışlar. Kendi supply ağını yani ürün getirme olayını çözmüşler. Kendi toptancılarını kurmuşlar ve her türlü işlerini götürüyorlar. Hintli toptancılardan sadece Hintler mi mal alıyor? Hayır, biz de alıyoruz. Bakın, Vietnam'da bir helal ürünlerin satıldığı bir market yok. Ya bunu açsın adam, pastane açsın ama bakıyoruz insanlar sürekli soruyor. Ama neyi soruyor? Ucuzu soruyor. Ben ucuzla iş yapmıyorum. 5.000 dolarla iş yapmıyorum, 10.000 dolarla iş yapmıyorum. Yapmak isteyen varsa gelebilir, deneyebilir. Beni hiç ilgilendirmez. Herkesin kendi tercihidir. Ben buna saygı duyarım. Ama şunu anlayın. Her ülkenin
şartları var. Bu şartlarda uymak zorundasın. Yani sen burada Türksün. Yani burada Türk olmak demek sen burada misafirsin. Ve misafir ev sahibinin kurallarına uymak zorundadır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda mutlaka sizleri bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.